Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Divapatik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte iki şiş dikişsiz çilekli çok güzel bir patik yapacağız. Ben patiğimde krem, yeşil ve kırmızı olmak üzere normal patiklik iplerden kullandım. Şişlerim 3 numara. Hemen modelimi de gösteriyorum. İşte hanımlar, modelimiz bu şekilde. Çilekli, çok güzel, çok şık bir patik oldu. Model bu şekilde. Patiğimizin hiçbir yerinde hanımlar gördüğünüz üzere dikişimiz yok. Topukta da yine gizli kesim yaptım. Model bu şekil. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Patiği büyük ya da küçük yapmak isteyenler şöyle yapabilir hanımlar. Bütün sayıları benimle aynı yapacaksınız. Sadece arka haroşa sayısını benden birkaç sıra az ya da birkaç sıra fazla yapabilirsiniz. Örerken sizlere mezura ile ölçüleri de vereceğim. Patiğimize bilek bölümünden başlayacağız. Krem ipim ile başlıyorum. 11 ilmek olarak şu şekilde krem ipimle 11 ilmek atacağım. Birinci ilmeğim, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 ilmek attım. Hemen kenarına bir tane düğüm atıyorum şuraya. Hanımlar, patiğimizde baştan sona haroşa örgü uygulaması yapacağız. Ben haroşa örgüyü örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örerek elde ediyorum. Geri döndüm. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi sırasıyla haroşa yani düz olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Tekrar geri dönüyorum hanımlar. Ön yüzdeyiz. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Şu başlangıç ipimiz eğer sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Şimdi 11 ilmekle bir diş haroşa daha öreceğim. Kenar ilmeğini aldıktan sonra diğer ilmeklerimi düz örüyorum. Sonuncu ilmeği de ördüm. Geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Arka yüzde de yine ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Sonuncu ilmeği de ördüm. Tekrar geri döndüm hanımlar. Bakın burada iki diş haroşamız oluştu. Şimdi artırmalara başlayacağız. Artırmalarımızı sağ ve sol kenarda yapacağız. Sağ kenarda kenar ilmeğinden sonra ikinci ilmeğimi örüyorum. İkinci ilmekten hemen sonra şuraya bir ilmek attım. Bakın ilk artırmamı yaptım. Şimdi son iki ilmek kalana kadar öreceğim. Sol kenarda da artırmamı yapacağım. Bakın son iki ilmek kaldı. Hemen artırmamı yapıyorum ve kalan iki ilmeğimi örüyorum. Böylece 13 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Arka yüzde 13 ilmeğimi normal haroşa örüyorum. Artırma işlemini sadece ön yüzde yapıyoruz. Arka yüzde artırma işlemi yok. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Tekrar geri dönüyorum hanımlar. Ön yüzdeyim, yine artırmaya devam edeceğim. Kenar ilmeğini aldıktan sonra ikinci ilmeğimi ördüm. Hemen şuraya bir ilmek atıyorum. Son iki ilmek kalana kadar öreceğim. Sol kenardan da artırmamı yapacağım. Bakın son iki ilmek. Hemen artırmamı yapıyorum. Kalan iki ilmeğimi örüyorum. Böylece hanımlar 15 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Arka yüzde 15 ilmeğimin tamamını haroşa örüyorum. Ön yüzde çilek modelimize başlayacağız hanımlar. Şimdi geri döndük, ön yüzdeyiz. Ön yüzde yine artırmalarımızı yapacağız. Çilek modeline de başlayacağız. Bu aşamada hanımlar kenar ilmeğini yine aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Hemen artırmamı yaptım. Biz bu artırma işlemine şişimizde 25 ilmek olana kadar devam edeceğiz. Kenar ilmek 2 ilmekten sonra artırmamı yaptım. 3 ilmek oldu. Şu 4, şu da 5. ilmeğim. Kenara 5 tane kremim oldu. Artık çilek modeline başlıyoruz. Çilek modelimiz 16 sıradan oluşuyor hanımlar. Modelimizin birinci sırasındayız. Bir tane yeşilimi ördüm.
Bir yeşilden sonra hemen yeşilimin ucunu kremime düğümlüyorum. Patiğimiz sökülmesin diye düğüm atıyoruz. Bir yeşilden sonra hanımlar tekrar kremimi aldım. 5 ilmek krem öreceğim buraya. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar bir tane yeşil ördüm. Şimdi son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Bakın artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi de örüyorum. 17 ilmeğimiz oldu. Ön yüzde modelin ilk sırasını kurduk. Arka yüzde model kurulumu yok. İlmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Model sadece ön yüzde kuruluyor. Krem ilmeklerimi krem ipim ile örüyorum. Arka yüzde. Bakın bir yeşil ilmeğim var. Renk geçişi yaparken kremimi arkada bıraktım. Şöyle çaprazlamasına bakın. Yeşilimi aldım. Bir yeşil ilmeğimi yeşil ile örüyorum. Tekrar yeşilimi arkada bıraktım. Krem ilmeklerimi de krem ipim ile örüyorum. Yeniden kremimi bıraktım. Yeşilimi aldım. Bir yeşilimi yine yeşil ile ördüm. Yine yeşili bırakıp kremi aldım. Kalan 5 ilmeğimi krem ipim ile örüyorum. Şimdi ön yüzdeyiz hanımlar. Modelin ikinci sırasını yapacağız. Artırmaya da devam edeceğiz. Bu aşamada kenar ilmeğini örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi ördüm. Hemen artırmamı yapıyorum. Burada 3 ilmek oldu. Devam ediyorum. 4, 5. Buradaki kremi de ördüm. 6. Tekrar yeşilimi alıyorum. Bu defa 2 yeşil öreceğim. 1, 2. Kremi aldım. Ortaya 3 tane krem örüyorum. 2, 3. Ve 2 tane daha yeşil. 1, 2. Kremimi aldım. Son 2 ilmek kalana kadar krem ile örüyorum. Ardından hemen artırmamı yaptım. Kalan 2 ilmeğimi de örüyorum. 19 ilmeğimiz oldu hanımlar. Geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Yine arka yüzde artırma işlemi yok. Modelde de ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örüyoruz. Krem ilmeklerimi krem ipim ile örüyorum. Şöyle renk geçişlerini de ipi arkada bırakıyoruz. Yeşil ilmeklerimi de yeşil ipim ile. Tekrar 2 yeşil ilmeğim var. 2 yeşilimi yeşil ile örüyorum. Kremimi aldım. Kalan ilmeklerimi krem ipim ile örüyorum. Sonuncuyu da ördüm. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Ön yüzdeyim. Bu aşamada modelimizin de artık 3. sırasındayız. Artırmalara da devam edeceğiz. Kenar ilmeğini aldım. 2. ilmeğimi ördükten sonra hemen artırmamı yapıyorum. Bakın kenarda 3 ilmek oldu. 4, 5, 6, 7 krem ördüm. Yine yeşilimi alıyorum şöyle çaprazlamasına. 3 yeşil örüyorum. Çileğimizde 3. sıramız. Ortaya bir tane krem ve yanına 3 tane yeşil. Tekrardan kremimi aldım. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın son 2 ilmek kaldı. Hemen burada da artırmamı yaptım. Kalan 2 ilmeğimi örüyorum. Böylece 21 ilmeğimiz oldu. Şimdi hanımlar geri döneceğiz. Arka yüzde hanımlar yine tekrar modeli anlatmaya gerek yok. Model kurulumu yok çünkü. Arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle haroşa örelim gelelim. Evet, arka yüzde ilmeklerimizi ördüm. Tekrar ön yüzde modelde 4. sıradayız. Artırmalarımıza da devam edeceğiz hanımlar. Kenar ilmeğini aldıktan sonra hemen yanına bir ilmek daha ördüm. Artırmamı yapıyorum. Burada 3 ilmek oldu artırdığım ilmekle birlikte. Şu 4. ilmeğim 5. 5 ilmek ördüm. Şimdi yeşilimi alıyorum. 3 yeşil. 1, 2, 3. 1 krem. 2 yeşil. 1 krem. 2 yeşil. 1 krem. 3 tane yeşilimi örüyorum. Modelin 4. sırası hanımlar bu şekilde. Tekrar kremimi aldım. 2 krem ördüm. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Hemen artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi bu şekilde krem ile örüyorum. Şimdi de 23 ilmeğimiz oldu hanımlar. Arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örelim gelelim.
Evet hanımlar, arka yüzde ilmekleri ördüm. Yeniden ön yüzdeyiz. Modelde de 5. sıradayız. Bu sıramızda kenar ilmeğini aldım. 2. ilmeğimi ördüm. Hemen artırmamı yapıyorum. Artırma ile birlikte 3 ilmek oldu. Şu 4, 5, 6 ve buradaki bir yeşili de örüyorum 7. 7 tane kremimi ördüm. Şöyle yeşilimi alıyorum. 3 yeşil, 1 krem, 1 yeşil, 1 krem, 1 yeşil, 1 krem ve 3 tane yeşil örüyorum. Yeşilimi bıraktım, kremimi aldım. Şimdi son 2 ilmek kalana kadar örüyorum. Artırmamı yapıyorum ve kalan 2 ilmeğimi örüyorum. Artık şişimizde hanımlar 25 ilmeğimiz oldu. Sayalım. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 25. Artık artırma yapmayacağız. 25 ilmekle örmeye devam edeceğiz. Şimdi arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örelim gelelim. Evet hanımlar, arka yüzde ilmekleri ördüm. Ön yüzdeyiz. Modelde 6. sıramız, yaprağımızın da sonuncu sırası bu. Artık artırma yapmıyorum. Kenar ilmeğini aldım. Şu 2. ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ilmek ördüm. Ardından şöyle yeşilimi alıyorum. 3 yeşil, 1 krem, 1 yeşil, 1 krem, 3 yeşil. Kremimi aldım. Kalan 8 ilmeğimi krem ipim ile örüyorum. 6. sıramız bu şekildeydi. Arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örelim gelelim. Evet hanımlar, arka yüzde ilmekleri ördüm. Ön yüzde modelde 7. sıradayız. Bu sıramızda 9 ilmek krem ile örüyorum. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Artık bu aşamada hanımlar yeşil ipimi keseceğim. Çünkü yaprağımız bitti. Şöyle hatta ipimin ucunu da düğümlüyorum. Kırmızı ipimi ekleyeceğim hanımlar. Önce şöyle yeşili çekelim. Çileğimiz için kırmızı ipimizi ekleyeceğiz. Hemen 9 tane kremimizi ördükten sonra buraya 3 tane kırmızımı örüyorum. Şu birinci kırmızım. Yine kırmızıyı da buraya düğümleyelim. Her eklediğimiz yeni ipte düğüm atmayı unutmuyoruz. Şöyle. Bir kırmızıyı örmüştük. Şu 2. kırmızı ilmeğim. Şu da 3. Ortaya bir tane krem örüyorum. 3 tane kırmızı. Tekrar kremimi aldım. Kalan 9 ilmeğimi krem ipim ile örüyorum. 7. sıramız bu şekildeydi. Gördüğünüz üzere artırma yapmadık. 25 ilmekle devam ediyoruz. Yine arka yüzde ilmeklerimizi örelim gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz ve modelimizde 8. sıradayız. Bu sıramızda 8 ilmek krem örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şöyle kırmızımı aldım. 2 kırmızı, 1 krem, 3 kırmızı, 1 krem ve 2 tane daha kırmızı örüyorum. Kalan 8 ilmeğimi krem ipim ile örüyorum. 8. sıramızı da bu şekilde kurduk. Yine arka yüzde ilmekleri örüp gelelim. Evet hanımlar, yeniden modelde ön yüzdeyiz. 9. sıradayız. Kenara 7 ilmek krem olacak. Şu 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kırmızı ipimi alıyorum. 11 tane kırmızı öreceğim hanımlar. 1, 2, 3, 4, 5. Bu aşamada krem arkada uzun kalmasın diye şöyle kırmızının üzerinden atlatarak yakınlaştırdım. 6. ilmeğim 7, 8, 9, 10, 11 tane kırmızımı ördüm. Krem ipimi alıyorum.
Kalan 7 ilmeğimi krem ipim ile örüyorum. 9. sıramızı bu şekilde tamamladık. Arka yüzde ilmeklerimizi örelim gelelim. Arka yüzde ilmeklerimi ördüm. Tekrar ön yüzdeyiz ve modelimizde 10. sıradayız. Bu sırada yine kenara 7 krem örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tekrar kırmızımı aldım. Buraya bir kırmızı, yanına bir krem, 3 kırmızı, 1, 2, 3, bir krem, 3 kırmızı, bir krem, bir kırmızı ve kalan 7 ilmeğimi krem ipim ile örüyorum. 10. sıramızı da böylece tamamladık. Arka yüzde yine ilmeklerimizi örelim gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzde modelde de 11. sıradayız. 7 tane krem örüyorum. Kenar ilmeği 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kırmızımı aldım. Ortaya 11 tane kırmızı öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5. 5. kırmızıdan sonra yine kremi şöyle yaklaştıralım. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kalan 7 ilmeğimi de yine krem ipim ile örüyorum. Arka yüzde ilmeklerimizi örelim gelelim. Evet hanımlar, modelde yeniden ön yüzdeyiz ve 12. sıradayız. Bu sıramızda artık kenarlardan kesim işlemleri başlayacak. Modelin 12. sırasında başlıyor kesim işlemi. Kenar ilmeğini alıyorum, 2. ilmeğimi örüyorum. Bu defa 2. ilmekten sonra öndeki 2 ilmeğimi kestim. Birlikte keserek örüyorum. Şimdi sol kenarda da kesim yapacağız. Öncesinde burada kesim yaptığım ilmekle birlikte 3 ilmek oldu. 4, 5, 6, kırmızıyı da ördüm 7. 7 ilmek ördükten sonra krem ile kırmızımı aldım hanımlar. 2 kırmızı, 1 krem, 3 ilmek kırmızı, 1 tane krem ve tekrar 2 tane kırmızımı ördüm. Kremimi alıyorum. Şimdi burada son 4 ilmek kalana kadar örüyorum hanımlar. Bakın son 4 ilmek kaldı. Öndeki 2 ilmeği keserek örüyorum. Kalan 2 ilmeğimi normal düz örüyorum. 2 ilmek kestik. Şişimizde 23 ilmek kaldı. Arka yüzde kesme işlemi yok hanımlar. Arka yüzde yine ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örelim gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzde modelde de 13. sıradayız. Kesmelere devam edeceğiz. Kenar ilmeğinden sonra 2. ilmeğimi örüyorum. Öndeki 2 ilmeğimi kestim. Ön yüzde artık kesim işlemi devam edecek. Kestiğim ilmekle birlikte 3 ilmek oldu. 4, 5, 6, 7 tane krem ördüm. Şimdi kırmızımı alıyorum. 7 tane de kırmızı öreceğim. 3, 4, 5, 6, 7. Tekrar kremimi alıyorum. Son 4 ilmek kalana kadar öreceğim. Bakın son 4 ilmeğim kaldı. Burada da 2 ilmek kesiyorum. Kalan 2 ilmeğimi örüyorum. Şimdi de 21 ilmek kaldı. Arka yüzde yine ilmeklerimizi örelim gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzde ve modelde 14. sıradayız. Kesimler devam edecek. Kenar ilmeğinden sonra 2. ilmeğimi ördüm. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Burada 3 ilmek var şu anda kenarda. Şu 4. ilmeğim 5, 6, 7 ilmek ördüm. Şöyle kırmızımı alıyorum. 2 kırmızı, 1 krem, 2 kırmızı. Tekrar kremimi aldım. Son 4 ilmek kalana kadar öreceğim. Burada da öndeki 2 ilmeği yine kesiyorum. Kalan 2 ilmeğimi örüyorum. Arka yüzde yine ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örelim gelelim. Evet hanımlar, yeniden modelde ön yüzde ve 15. sıradayız. Kesimler devam ediyor. Kenar ilmeğini aldım. 2. ilmeğimi örüyorum. Öndeki 2 ilmeğimi yine kestim. Burada 3 ilmek var kenarda. Şu 4. kremim 5, 6,
7. Ardından kırmızımı alıyorum. Ortaya 3 tane kırmızı örüyorum. Tekrar kremimi aldım. Son 4 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Öndeki 2 ilmeği yine kestim. Kalan 2 ilmeğimi örüyorum. Bu şekilde. Yine arka yüzde ilmeklerimizi örelim gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz. Modelde 16. ve sonuncu sıramızı yapacağız. Çileğimiz bitecek. Kesimler devam ediyor. Kenar ilmeğinden sonra ikinci ilmeğimi ördüm. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Burada kesim yaptığım ilmekle birlikte 3 ilmek var. Şu 4, 5, 6, 7. 7 kremden sonra ortaya bir kırmızı örüyorum. Tekrar kremimi aldım. Son 4 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Sol kenarda da yine kesimimi yapıp kalan 2 ilmeğimi de örüyorum. Arka yüzde ilmeklerimizi örelim gelelim. Evet hanımlar, arka yüzde ilmeklerimi ördüm. Çilek modelini bitirdik. Artık kırmızıyı kullanmayacağız. Sadece kremi kullanacağız. Kesimler de devam edecek. Kenar ilmeğinden sonra ikinci ilmeğimi örüyorum. Öndeki 2 ilmeğimi kestim. Şimdi son 4 ilmek kalana kadar öreceğim. Hemen şuradaki kırmızıyı da örünce bu kırmızımı da keseceğim hanımlar. Artık çileğimiz bitti. Kırmızıyla şimdilik işimiz de kalmadı. Kırmızımın ucunu şöyle kremime düğümlüyorum. Devam edeceğim. Son 4 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Bakın öndeki 2 ilmeği kestim. Kalan 2 ilmeğimi örüyorum. Arka yüzde yine ilmeklerimizi normal krem ipimizle örüp gelelim. Evet hanımlar, arka yüzde ilmeklerimi ördüm. Şu anda burada bakın 13 ilmeğimiz var. 3, 6, 9, 12, 13. Bir kere daha kesim yapacağız. Burada da 11 ilmek kalacak. Kenar ilmeğimden sonra ikinci ilmeğimi örüyorum. Öndeki 2 ilmeğimi kestim. Şimdi de son 4 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Son 2 ilmeğimi kesiyorum. Kalan 2 ilmeğimi ördüm. 11 ilmek kaldı. Tekrar arka yüzde ilmekleri örüp gelelim. Evet hanımlar, arka yüzde ilmeklerimi ördüm. Patiğimizin bu üst bölümünü tamamladık. Şimdi buraya 11 ilmek ile bir diş haroşa daha öreceğiz. Bu aşamada hanımlar ilmeklerimizi ön yüzde düz, 11 ilmeğimizi tekrar arka yüzde düz olacak şekilde örelim gelelim, tabanına başlayacağız. Evet hanımlar, 11 ilmekle buraya bir diş haroşamı ördüm geldim. Artık şu taban bölümüne başlayacağız. Artırmalarımızı yapacağız. Artırmalarımızı yine ilk başlangıç bölümünde yaptığımız gibi yapıyoruz. Kenar ilmeğini aldım. İkinci ilmeğimi ördükten sonra hemen ilmek atıyorum. Son 2 ilmek kalana kadar örüyorum. Buraya da bir adet ilmek attım. Kalan 2 ilmeğimi örüyorum. Böylece 13 ilmek oldu. Yine arka yüzde hanımlar artırma işlemi yapmayacağız. İlmeklerin tamamını normal haroşa öreceğiz. Sadece ön yüzde artırma yaparak tabanımız örülecek. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Tekrar ön yüzdeyim. Artırmalara devam edeceğiz. Kenar ilmeğini aldıktan sonra ikinci ilmeğimi örüyorum. Hemen ilmek attım buraya. Son 2 ilmek kalana kadar ilmeklerimi örüyorum. Bu şekilde. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Hemen artırmamı yaptım. Kalan 2 ilmeğimi örüyorum. Böylece 15 ilmek oldu. Arka yüzde artırma yok. Ön yüzde artırmalarımızı yapacağız hanımlar. Bu şekilde şişimizde toplamda 53 ilmek olana kadar aynı şekilde artırmalarımızı yapacağız. Şimdi hep birlikte 53 ilmeğimiz olana kadar artırmalarımızı yapalım gelelim, ardından buluşalım. Evet hanımlar, burada 53 ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım geldim. Şöyle baktığımızda bakın, şöyle tuttuğumuzda patiğimizin şu taban bölümünü, şu bölümü örmüş olduk. Şimdi arka bölümü öreceğiz. Artık artırma yapmayacağız. Arka bölümü 53 ilmek ile öreceğiz hanımlar. Arka bölümde sadece 53 ilmek ile ilmeklerimizi öreceğiz. Bakın artık artırma yapmıyorum. Ön yüzdeyim şu anda. İlmeklerimizi hanımlar artırma yapmadan bu şekilde sıra sonuna kadar örelim gelelim. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm hanımlar. Şimdi arka yüzdeyim. Arka yüzde de kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Yine artırma yapmadan ilmeklerimizin tamamını sıra sonuna kadar haroşa olarak, yani düz olarak örüyoruz.
Bu şekilde hanımlar ilmeklerimizi sıra sonuna kadar örelim gelelim. İlmeklerimi ördüm sıra sonuna kadar. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Ön yüzde ve arka yüzde ilmekleri ördük. Buraya bir diş haroşa düştü. Burada yerimiz belli olsun diye şöyle bir ayracımla şuraya belli edeceğim. Buraya bir iğne, ip bir şeyler takabilirsiniz yeri belli olsun diye. Artırmalardan sonra 53 ilmek ile bu bölüme bir diş haroşamızı ördük. Ben patiğimizin şu arka bölümüne hanımlar toplamda 16 diş haroşa ördüm. Ben 16 diş yani 16 sıra haroşamı ördükten sonra sizlere mezura ile ölçüyü vereceğim. Sizler ona göre artık ölçülerinizi ayarlayabilirsiniz. Verdiğim ölçüye göre ya 18 haroşa yaparsınız 18 sıra ya 15 sıra 14 sıra, bu tamamen yapmak istediğiniz ayak numarasına göre değişiklik gösterebilir. Şimdi ben buraya toplamda 16 sıra haroşamı yapacağım, geleceğim hanımlar, sonrasında buluşalım. Evet hanımlar, buraya toplamda 16 sıra haroşamı ördüm. Şimdi sizlere boy olarak ölçüyü vereceğim. Benimki 37, 38, 39 için uyumlu olmuştu. Daha küçük ya da büyük yapmak isteyenler haroşa sayılarını birkaç sıra az ya da fazla yapabilirler. Bakın hanımlar, boy olarak şöyle bir uçtan diğer uca kadar ölçtüm. 24 santim. 40 numara yapmak isteyenler 25 santim örebilir. 36 numara yapmak isteyenler de 22,5 santim kadar örebilirler. Haroşa sayılarını, şu arka bölümdeki haroşa sayılarını ona göre ayarlayacaksınız. Ölçülerimiz böyle. Şimdi şu işareti de kaldırabilirim buradan. Bu bölümü tamamladık. Topuğumuzu öreceğiz hanımlar. Topuk bölümünde kesim yaparken bana kolaylık sağlasın diye sol tarafa 22 ilmek ayırıyorum. Ön yüzden baktığımızda şöyle. 22 ilmek. 4, 8, 12, 16, 20, 22. Şimdi işareti şuraya takacağım. 22 ilmek sol tarafa ayırdım. Şimdi topuğumuzu örmeye başlayacağız. Şu kalsın bu burada. Yine haroşaya devam ediyoruz. Sayarak gideceğim. Şu kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ilmeğimi ördüm. 22. ilmekte öndeki ikisini kesiyorum. 21 ilmek ördüm. 22. de kesim yaptım. Bu sol tarafa da zaten 22 ilmek ayırmıştık. Topuğumuz için şu araya baktığımızda bu ortada 8 ilmek kaldı. Bu 8 ilmek her seferinde birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek. Böylece topuğumuz oluşacak. Şimdi kesim yaptıktan sonra geri dönüyorum. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi sıra sonuna kadar normal haroşa olarak örüyorum. Arka yüzde normal haroşa örüyoruz. Ön yüzde kesimimizi yapıyoruz. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Tekrar geri dönüyorum. Ön yüzdeyim. Bir önceki sırada yaptığım işlemin aynısını yapacağım. Yani 21 ilmek öreceğim. 22. de kesimimi yapacağım. Bakın 3 ilmek oldu. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 22. ilmekte yandan da bir ilmek alıp ikisini keserek örüyorum. İkinci kesimi yaptık. Bir önceki sırada arada 8 ilmek vardı. Şimdi baktığımızda bir ilmek eksildi. 7 ilmek kaldı. Tekrar kesimden sonra geri döneceğiz hanımlar. Arka yüzde ilmekleri haroşa öreceğiz. Ön yüzde tekrar 21 öreceğiz. 22. de kesimi yapacağız. Biz bu kesme işlemini aradaki 7 ilmek bitene kadar, yani şu işaretli yere kadar aynı şekilde yapacağız. Şimdi hep birlikte patiğimizin topuğunu sizlere anlattığım gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, şu işaretli yere gelene kadar patiğimin topuğunu ördüm geldim, artık işareti çekiyorum. İlk başta sol tarafa 22 ilmek ayırmıştık. Kesimlerden sonra sağ şişimde de 22 ilmeğim kaldı. Yani her iki şişimizdeki ilmek sayıları da birbirine eşit. Şimdi patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde şöyle ikiye katladım. Ben tığ ile kolay kesim yapabildiğim için tığımı alıyorum. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. Bu iki ilmeği birlikte topluyorum. Diğer kesimlerimi şöyle yapıyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek aldım. İkinci ilmeğimi ilkinin içinden geçiriyorum ve tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinciyi ilkinin içinden geçirip
tığımdaki ilmekleri topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmekleri topluyoruz. Her iki patiğimizin topuğu da aynı yöne, aynı şekilde kesiliyor. Zaten gizli kesim olduğu için patiğimizin arkasında izi bile belli olmuyor. Kalan ilmeklerimizi de aynı şekilde keselim gelelim hanımlar. Evet, ilmeklerimi kestim. Son birer ilmeğim kaldı. Bu aşamada önce benden taraftaki, sonra da ikinci şişimdeki ilmeğimi aldım. Artık şişler boşa çıktı. Tığımdaki 3 ilmeğin 3'ünü birden topladım. 2 tane de zincirimi çekip ipimi kesiyorum. Hemen ipimizin ucunu gizleyelim arkaya. Ardından bakalım topuğumuza. Bu şekilde ilmek aralarına girerek kesim yaptım. İlmek aralarına girerek ipimizin ucunu böyle gizliyorum. Bakın hanımlar, şöyle düz çeviriyorum. Kesim yerimiz burası. Patiğimizin topuğu böyle. Gördüğünüz gibi izi bile belli değil. Çok güzel, çok muntazam oluyor bu tarz topuklar. Evet, patiğimizin örgü kısmını bitirdik. Şimdi tığlama yöntemiyle patiğimizin şu üst bölümünü hanımlar şöyle tabana ekleyeceğiz. Tığlama yöntemi ile sık iğne ile yapacağız hanımlar. 2 sıra tığlama işlemini yaptım. İlkini yeşil, ikinciyi de kırmızı ipim ile. Şöyle yeşil ipimi aldım. Tam olarak tığlama yerini şu ortadan hanımlar. Bakın burun kısmında 2 kere 11 ilmekle haroşa yapmıştık. Tam bu aradaki bölüme bakın, 11 ilmeğin olduğu yer. Bakın köşeler belli. Buraya bir de 11 ilmeğin diğer kenar ilmek yeri şuraya. Şöyle girerek, bakın şu ikisine birden girerek buradan itibaren tığlamaya başlıyoruz. Şöyle tuttuğumuzda şuradan itibaren tığlamaya başlıyoruz. Önce şuradan şöyle bir ilmek çıkarttım. Şurası sağlam olsun diye kenarına bir tane zincir atıyorum. Hanımlar sırasıyla bakın. Önce üst, sonra da alttaki kenar ilmek yerine girerek, bakın sırasıyla karşılıklı. Girerek bu iki tarafı şöyle sık iğne tekniği ile birleştiriyorum. Önce üst tarafa, sonra alt tarafa kenar ilmek yerlerine ilmeğin iki kanadına birden giriyorum. Çok sıkı yapmayalım hanımlar sık iğnemizi. Hafif esnek olsun, gergin durmasın. Bu şekilde sırasıyla kenar ilmek yerlerine girerek patiğimizin üstünü tabanına ekliyoruz. Bakın karşılıklı. Şöyle sırasıyla girerek kenar ilmek yerlerine sık iğnemizi yapıyoruz. Buraları birleştiriyoruz. Bu şekilde. Şimdi hanımlar şu bilek bölümüne gelene kadar, şuradaki son kenar ilmek yerine gelene kadar buradaki tığlamamızı yapalım gelelim. Evet, bakın şu kenara gelene kadar tığlamamı yaptım. Artık birleştirilecek yer kalmadı. Üst bölümü yaptık. Şimdi bu bilek bölümüne yine kenar ilmek yerlerine sırasıyla girerek şöyle hanımlar, bakın. İlk kenar ilmek yerine, başlangıç yerlerine girerek yine sık iğne yöntemiyle yapıyorum. Bakın birleştirme yapmıyoruz burada. Şöyle buradaki krem ipi de aradan yürüterek gizleyeyim gideyim. Normal sırasıyla buralara batarak sık iğne tekniği kullanıyorum bu bölümde. Evet. Buraya kadar yaptık. Şimdi hanımlar diğer kenarı birleştireceğiz taban ile. Şöyle. Burayı da düzgün bir şekilde birleştirelim diye hemen şuradan bakın. 11 ilmekle başladığımız yerler hemen şuralar. Şu iki tarafı şöyle birbirine denkleştirerek kenar ilmek yerlerini birbirine eşitleyerek şöyle uca kadar gideceğim. Eşit bir şekilde yapalım diye. Bakın. Şöyle sırasıyla bunları birleştirerek gidiyorum. Bakın karşılıklı kenar ilmek yerlerini birbirine tutarak şu kenar ilmek yerine kadar böyle geliyorum. Eşit olsun diye. Şöyle. Şu ikisi eşit. Bu şekilde eşitleyerek şuraya kadar geliyorum. Bakın en son şuraya kadar geldim. Hemen ilmeğimi alıyorum. Karşıdaki kenar ilmek yerine tığımı takıyorum. Şöyle. Hatta ipimiz şuradan çıkacaktı. Şöyle alayım. Şöyle taktım tekrar buraya. Şimdi hanımlar yapacağım işlem şu. Şuraya bir tığımı batıyorum. Karşı tarafı birleştirdik. Sırasıyla bu kenar ilmek yerlerine girerek yine diğer tarafın tığlamasını yapıyoruz. Bakın karşılıklı kenar ilmek yerlerine batarak bu kenarımızı da birleştiriyoruz. Şöyle karşılıklı batarak bu işlemi yapıyoruz. Sırasıyla şöyle giriyorum kenar ilmek yerlerine.
Bu şekilde hanımlar şu uç kısmına kadar tığlamamızı sık iğne yöntemiyle yapalım gelelim. Evet hanımlar, bu ucuna kadar tığlamamı yaptım. Şimdi bu ön bölüme de yine tığlamayla devam ettim. Burada model bütünlüğü sağlansın diye. Şimdi şu üst bölüme de hanımlar bakın şu çileğin üzerinde 2 diş haroşa bırakıyorum. Bakın 2 diş. Şu 3. dişin tepelerine şöyle girerek bakın yine tığlama yöntemi ile buraları yapıyorum hanımlar. Hemen şu aralara bakın. Şu. Bakın şurada tepe noktası var. Şuralara girerek hemen görünüyor zaten, yerleri belli bakın. Buralara girerek yine tığlamaya devam ediyorum. Bu şekilde gördüğünüz gibi. İlk başladığım yere kadar bu tığlama işlemini yapıyorum. Hemen şuraya kadar yapmıştım. En son şu bölüme girerek ilmek çıkarıyorum. Burayı böyle topluyorum. Yeşil ile olan tığlamayı bu bölümde bitirdik. İpimi şöyle kesiyorum. Ucunu şöyle arka bölüme yeşil ilmek aralarına girerek şöyle gizliyorum. Bu şekilde. Ön bölümü hanımlar ilk birleştirmesini yaptım. Yeşil ipim ile şöyle ipimi gizliyorum. Şimdi yeşil ile ilk tığlamamızı yaptık hanımlar. Şimdi patiğimizin kenar bölümünde yapacağım tığlama işlemini bu şekilde yeşil ile. Yeşil ipim hemen şu ön yüzde şu kenardan ekleyeceğim. Yine sık iğne tekniğiyle bu tarafa da tığlamamızı yapacağız. Yeşil ipim hemen şu yeşilin içine girerek çıkaracağım. Buraya bir tane zincir çekerek düğümlüyorum. Sonra sırası ile krem kenar ilmek yerlerine girerek yine yeşil ile sık iğnemizi yapıyoruz. Sık iğnemizi bu aşamada da yine gevşek bir şekilde yapalım. Burası patiğimizin boğaz kısmı olduğu için ayağımız rahat girsin, esnekliği kaybolmasın diye gevşek bir şekilde sık iğnemizi yapıyoruz. Sırasıyla kenar ilmek yerlerine batarak sık iğnemizi yapıyoruz hanımlar. Şimdi bakın şu diğer uca kadar, bakın şu bölüme kadar bu şekilde sık iğnemizi yapalım gelelim. Evet hanımlar, diğer uca kadar geldim. En son şu yeşil olan yere de girerek burayı şöyle birleştiriyorum. Bir tane zincir çekip artık yeşil ipimi kesiyorum. Yeşil ile olan bölümümüzü burada bitirdik. Hemen yeşil ipimin ucunu da şu arka ilmek aralarına girerek böyle gizliyorum yine. İpuçlarını hep gizleyelim hanımlar, unutmayalım. Ayağı giydikten sonra ipler dışarı çıkarsa hoş bir görüntü olmaz. Şimdi tığlama işlemini hanımlar kırmızı ipim ile yapacağım bu defa. Şöyle kırmızımı alıyorum. Bu defa kırmızı ile hanımlar bu tığlama işlemini hemen şu kenardan, bakın şuradan başlıyoruz, bilek kenarından. Bilek bölümünden şöyle yeşil yaptığım sık iğnenin içine girerek şöyle kırmızı ile bir ilmek çıkarttım. Yine bir zincirle bunu sabitleyeceğim önce. Sırasıyla yeşil kenar ilmek yerlerine girerek buradan hanımlar böyle sık iğnemizi yapacağız. Bu şekilde önce ön bölümünü dolanacağız. Sırasıyla yeşil sık iğnelerin içine batıyorum. Şöyle ön bölümü bu şekilde dolanıyoruz hanımlar. Bakın ilmek yerleri belli, sık iğnelerin olduğu yerler. Yine ilmeğin iki kanadına birden girerek bu işleme devam edeceğiz. Bunu hanımlar böyle patiğimizin önünü dolanarak ilk başladığımız yere kadar yapalım gelelim. Evet hanımlar, bakın ilk başladığım yere kadar sık iğnemi yaptım. En son bir tane zincir çekiyorum ve buradan da şöyle kırmızı ipimi kestim. Hemen ipin ucunu da bu defa kırmızı ilmek aralarına şöyle girerek gizliyorum. Şöyle. Tamamen gizliyorum ki ucu çıkmasın. Bu şekilde. Bakın patiğimizin ön bölümünü yaptık. Şimdi bu şu kenarına da yeşil olan yerlere yine kırmızı ile kenar oyamı son kez gideceğim. Hemen şu kırmızı olan yere şuraya girerek şöyle öncelikle buradan bir ilmek çıkarıyorum. Hemen buraya da bir tane zincir çektim. Yine burada yeşil kenar ilmek yerlerine sırasıyla girerek sık iğnemizi yapıyoruz hanımlar. Burası tam kenar olduğu için biraz sıkı. Şöyle. Bakın burada da yine kırmızının ucunu gizleyerek götürüyorum. Bakın. Bu şekilde bu defa kırmızı ipimiz ile sık iğnemizi yapıyoruz. Yeşil olan sık iğnelere batarak kırmızı sık iğnemizi yapıyoruz. Yine gevşek yapalım hanımlar. Bu boğaz bölümünü sıkmayalım. Diğer uca kadar sık iğnemizi tamamlayalım gelelim.
Diğer uca kadar hanımlar gördüğünüz gibi sık iğnemi yaptım. Artık patiğimizi tamamladık. Bir tane de zincir çekip artık ipimi kesiyorum. Patiğimizi tamamladık. Hemen öncesinde ipimi gizleyeceğim. Sonra patiğimize bakalım birlikte. Bu şekilde. Evet hanımlar, patiğimizi bitirdik. Görüntü itibariyle patiğimiz şöyle, hemen düzelteyim bakalım. Görüntüsü şöyle hanımlar, hemen düzeltiyorum. Bakın patiğimiz böyle. Şöyle esneklik payını da hemen göstereyim. Esnek, güzel, ayağı saran bir model oldu. Ön bölümü bu şekilde. Hemen makine ayağıma da giydireyim hanımlar. Patiğimizi ayağımızda da görelim. Şöyle. Çok güzel, şık, çeyiz için de çok uygun bir patik oldu. Ben çok beğenerek, çok severek yaptım. Umarım sizler de patiğinizi benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız. Yapacak olanlara da şimdiden kolay gelsin diyorum. Evet hanımlar, patiğimizin ayaktaki duruşu da bu şekilde, birlikte yaptığımız modelimiz. Bakın yandan duruşu, diğer yandan duruşu. Gayet yüksekliği de güzel. Model bu şekilde. Topuğumuz, taban kısmı, bakın topuk kısmı gizli kesim. Çok muntazam, şahane bir model oldu. Patiğimiz bu şekilde. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.